Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve beyaz olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum kalpli modelim. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı yine böyle. Kalp desenimiz var. Hem çok kolay, çeyiz içinde oldukça uygun bir model. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize 22 ilmek olarak başlıyoruz hanımlar. Yeşil ipim ile şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 22 adet ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 22 ilmek atıp gelelim. 22 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Şöyle geri dönüyorum. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra devamında gelen ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık şu kalp desenimize de başlayacağız. Bu kalp modelimiz hanımlar 7 sıradan oluşuyor. Modelimizin şimdi birinci sırasını yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte toplam 10 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek yeşil ördükten sonra şimdi hemen beyaz ipimizi ekleyeceğim. Buraya bir tane beyaz örüyorum. Bir ilmek beyaz. Hemen beyaz ipimin ucunu burada şöyle yeşil ipime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde bir ilmek beyaz ördüm. Ardından hemen yanına 2 tane yeşil örüyorum. Şu birinci yeşilim. Şu da ikinci. Tekrar beyazımı aldım. Buraya kalan 9 ilmeğim var. Kalan 9 ilmeğimin hepsini beyaz ipim ile örüyorum. Hemen şu beyazın ucunu da şöyle gizleyerek götürdüm hanımlar. Kalan 9 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizin birinci sırasıydı bu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile haroşa örüyorum. Bu şekilde bakın 2 yeşilim var. Burada renk geçişi yaparken ipimi arka yüzde bıraktım. Şöyle beyazın altından çaprazlamasını alarak yeşilimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Yine bakın yeşilimi arkada bıraktım. Beyazımı aldım. Bir ilmek beyazımı beyaz ile ördüm. Tekrar beyazı arkada bırakıp yeşilimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Arka yüzde birinci sırayı tamamlamış olduk. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir sıra yapmış oluyoruz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Modelimizde de ikinci sıramız. Bu sıramızda 9 tane yeşil öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle yeşilin altından çaprazlamasına beyazımı aldım. Buraya 3 tane beyaz örüyorum. Beyazı bırakıp yeşilimi aldım. 2 tane yeşil ördüm. Ve kalan 8 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Ön yüzde modelimizin ikinci sırası bu şekildeydi. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Kenardaki 8 ilmek beyazımı beyaz ipim ile haroşa örüyorum. İpimi arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşili arkada bırakıp beyazımı aldım. 3 ilmek beyazımı beyaz ile örüyorum.
Tekrar beyazı arkada bırakıp yeşilimi aldım. Kalan ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelde de 3. sıramız bu. 3. sıramızda toplamda kenardan 8 adet ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortaya 5 tane beyaz öreceğim şimdi. Bakın çaprazlamasına beyazımı aldım. 5 ilmek beyaz örüyorum. 3, 4, 5. 2 tane yeşil öreceğim. 1, 2. Arkada hanımlar ip geçişlerinde bakın yeşilimi gevşek bıraktım. Arkadaki ip geçişlerinde ipleri biraz serbest bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Esneklik payı kaybolmasın. 2 yeşilden sonra beyazımı alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Ön yüzde 3. sıramızı yaptık. Yine geri dönüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Modelin devamında hanımlar artık arka yüzü göstermeyeceğim. Çünkü arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. İlmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Renk geçişi yaptım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arkada bırakıp beyazımı aldım. 5 ilmek beyazımı beyaz ile örüyorum. Tekrar beyazımı arkada bırakıp yeşilimi aldım. Bakın yeşili yine arkada şöyle ip geçişinde esnek bıraktım. Kalan 8 ilmeğimi yeşil ipimle haroşa örüyorum. Arka yüzde 3. sırayı tamamladık. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda 7 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çaprazlamasına yine şöyle beyazımı aldım. 7 ilmekte beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 2 tane yeşil örüyorum yanına. Şu birinci yeşilim, şu da 2. Kalan 6 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 4. sıramızda hanımlar ön yüzde model kurulumunu yaptık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizde de 5. sıradayız. Bu sıramızda 6 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar çaprazlamasına beyazımı aldım. 9 ilmek beyaz öreceğim şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ilmek yeşil örüyorum yanına. 1 ve 1 ilmek daha yeşilimi ördüm. 2. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Ön yüzde 5. sıramız bu şekildeydi. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzde ve 6. sıradayız. Bu sıramızda yine kenara 6 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çaprazlamasına beyazımı aldım. 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ortaya 1 ilmek yeşil öreceğim. Yeşilimi örerken alttaki bakın şu uzun kalmıştı yeşil ip arkada. Onu da şişimi o ipin altından geçirerek ortadaki bir yeşilimi öyle örüyorum. Böylece arkadaki ip boyu kısalmış oluyor. Bir yeşilden sonra tekrardan 4 tane beyazımı örüyorum. Yanına 2 tane yeşil, 1, 2 ve kalan 5 ilmeğimi yine beyaz ipim ile örüyorum. 6. sıramızı bu şekilde ön yüzde yapmış olduk. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar şimdi modelimizde 7. ve sonuncu sıramıza geldik. İlk kalbimizi bu sıramızda bitireceğiz. Bu sıramızda kenara 7 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve buradaki bir beyazı da yeşil ile ördüm 7. Şöyle beyazımı elime aldım. 2 ilmek beyaz örüyorum. Ortaya 3 tane yeşil öreceğim. Yanına 2 tane beyaz örüyorum. Buraya 2 tane yeşil öreceğim.
Bakın burada beyaz ilmeklerimiz vardı sonda. Bu sola doğru kaymıştı. Şimdi tekrar sağa doğru kayma yapacak. Şu şekilde zikzak bir görüntü oluşacak. Bu şekilde hanımlar, gördüğünüz gibi. Burada yeşilimi bırakıp tekrar beyazımı alıyorum. 2 yeşilden sonra kalan 6 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizin 7. ve sonuncu sırası ön yüzde böyleydi. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. 7 sıradan oluşan ilk modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci kalbimize başlayacağız. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şöyle. İlk kalbimizi yaparken kenara 10 ilmek yeşil örmüştük. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 10 ilmek yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci modelin birinci sırasını yapıyoruz. 10 yeşilden sonra tam ortaya bir tane beyaz örüyorum. Ardından tekrar yeşilimi aldım. Buraya 4 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. İlk modelimizi yaparken bir beyazdan sonra bakın bu başlangıca özeldi. Bir ilmek beyazdan sonra 2 tane yeşil örmüştük. Kalan 9 ilmeği beyaz örmüştük. Bu başlangıç için geçerliydi. İkinci ve üçüncü modelde bir beyazdan sonra bakın buraya 4 tane yeşil örüyoruz hanımlar. Bir beyazdan sonra 4 tane yeşilimizi ördük. Tekrar beyazımı alıyorum. Bu defa kalan 7 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. İkinci modelin ilk sırasını ön yüzde bu şekilde yaptık hanımlar. Dediğim gibi bu başlangıcı özel bu şekildeydi. Model başlangıcıydı. İkinci ve üçüncü model bu şekilde yapılacak. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzde ikinci modelin ikinci sırasını yapacağız. Burada artık ilk modelde ne yaptıysak ikincide de aynısını yapacağız. Kenara 9 ilmek yeşilimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beyazımı aldım. 3 tane beyaz örüyorum. İlk modelde olduğu gibi. Yanına 2 tane yeşilimi ördüm. Burada hanımlar kalan 8 ilmeğim var. 8 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Artık model ilk modelle aynı şekilde devam edecek. Aynı şekilde devam edecek hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ardından 3. sırayı yapacağız. Modele bakarak yapamayanlar ilk modelin 3. sırasına gelerek, yani videoyu biraz geri alarak bu ikinci modeli de yapabilirler. İkinci modelden sonra hanımlar ikinci modeli bitirir bitirmez yine ilk modelden hemen sonra 7 sıralık modelden sonra 3. modele geçiyoruz. 3. modeli de hanımlar ikinci modelin sıralamalarını takip ederek rahatlıkla yapabilirsiniz. İkinci modelin 3. modele geçince tekrar ikinci modelin sıralamalarını takip ederek 3. modeli yapın. Toplamda zaten buraya 1, 2, 3 tane kalp modelini yaptık. Şimdi burada 3 tane kalbimiz olana kadar bu kenarımızı örelim. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım, ön bölümü birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne toplamda bu yan bölümüne toplamda 3 tane kalbimi yaptım geldim. Şimdi şu ön taraflarını yapacağız. Öncesinde ilmeklerimizin tamamını yeşil ile öreceğiz. Buraya bir diş haroşa örmemiz gerekiyor yeşil ipimiz ile. Bu bölüm hanımlar ön yüzde düz, tekrar arka yüzde düz olacak şekilde bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Patiğimizin şu bölümündeki desenimiz 17 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi bu modelimizde birinci sıramızı yapacağız. Bu bölüme kenara toplam 15 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek yeşilimi ördüm. Hemen şu alttan beyazımı alıyorum. Buraya 4 ilmek de beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenarda 3 ilmek kaldı. Bunu örmüyoruz. Geri dönüyoruz. Ön bölüme oval bir görüntü oluşturacağız. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. İlk ilmeğimi yine düz örerek başladım. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Beyazımı şöyle arka yüzde bırakıp yeşilimi aldım. Kalan 15 ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Arka yüzde ilmekler yine gördüğümüz renklerle örülüyor hanımlar. Bu şekilde.
modelimizin birinci sırasını arka yüzde tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu aşamada 17 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane yeşilimi ördüm. Geri dönüyorum. Bu sırada beyaz kullanmadık. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimizle haroşa örüp gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Modelde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelde üçüncü sıramız. 11 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beyazımı alıyorum bu sıramızda. Şöyle yeşilin altından geçirerek çaprazlamasına. 11 yeşilden sonra 4 ilmekte beyaz örüyorum. 4 beyazdan sonra geri dönüyorum hanımlar. Yine bu aşamada arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Burada beyaz ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile, kalan yeşil ilmeklerimizi de yeşil ipimiz ile sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz ve modelde dördüncü sıramızı yapacağız. Bu sıramızda 13 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek yeşilden sonra yine beyazı kullanmıyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzde ve modelde 5. sıradayız. Bu sıramda 7 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alttan beyazımı alıyorum. Buraya 4 ilmekte beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 beyazdan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeği örerek başlıyoruz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve modelde 6. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar 9 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her seferinde hanımlar 2 tane ilmeği kenarda bırakıyoruz. Bu şekilde örüyoruz. 9 yeşilden sonra geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet, modelde yeniden ön yüzdeyiz. 7. sırayı yapacağız. 3 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Tekrar şöyle beyaz ipimi çaprazlamasına aldım. 4 tane de beyazımı örüyorum. 3, 4. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz ve 8. sıradayız. Bu sıramızda 5 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeşilden sonra geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. 5 ilmek haroşamı yine yeşil ipimle haroşa ördüm. Modelde şimdi geri döndük. 9. sıradayız. Bakın modelin şu ilk bölümünü bitirdik. 9. sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını, beyaz ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerin tamamını 22 ilmeği sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde tekrar haroşa örüp gelelim hanımlar. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş yeşil ipim ile haroşamı ördüm geldim. Şimdi modelimizde 10. sıradayız. Bu sırada 5 tane yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 yeşilden sonra geri döndüm. Arka yüzde yine 5 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar geri döndük. Şimdi de modelimizde 11. sıradayız. Bu sıramda 3 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Burada yaptığımız modelin tam tersi örülecek şimdi. 3 yeşilden sonra beyazımı aldım. 4 tane beyaz örüyorum. 3, 4. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. 11. sıramızdı bu. 3 yeşilimi yeşil ile ördüm. Geri döndüm. Ön yüzde 12. sıradayım. Bu sıramızda hanımlar beyazı kullanmayacağız. 9 ilmek yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Modelin ilk yarısını yaparken ikişer ikişer ilmek azalarak gitmişti. Şimdi ikişer ikişer artarak devam ediyor. 9 tane haroşamdan sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeği örerek başlıyoruz. Arka yüzde ilmekleri haroşa örüp gelelim. Tekrar ön yüzde ve 13. sıradayız hanımlar. 7 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beyazımı alıyorum. 4 tane de beyaz. 1, 2, 3 ve 4. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüp gelelim. Evet, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyiz. Modelde 14. sıradayız. 13 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 yeşilden sonra geri dönüyoruz. Tekrar arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 15. sıradayız. Bu sıramızda 11 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yeşilden sonra beyazımı alıyorum. 4 tane beyaz. 1, 2, 3, 4. Tekrar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Yeniden ön yüzdeyim ve 16. sıradayız. 17 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yeşilimi ördüm. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde ve modelde 17. ve sonuncu sıradayız. İlk deseni bitirmiş olacağız bu sırada. 15 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alttan beyazımı alıyorum. 4 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Son 3 ilmeği yine örmüyoruz. Geri döndük. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Bakın şu ilk desenimizi bitirdik. Şimdi araya bir diş haroşa öreceğiz yeşil ipimiz ile. 22 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar renkli ipimizle örelim. Arka yüzde tekrar haroşa olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş haroşama bakın hanımlar, ördüm geldim. 17 sıradan oluşan bu desenimizden ben patiğimizi 2 kere yaptım. Bakın birincisi burada, ikincisi de burada. Şimdi aynı deseni tekrar uygulayacağız hanımlar. Yani modelin zaten ilk modeli yaparken her sırayı tek tek söyledim model kurulumu yaparken. Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk modele başlarken modelin birinci sırası. Aynı işlemi yapıyoruz. 15 ilmek yeşil örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kremimi alıyorum. 4 tane beyazımı alıyorum. 4 beyaz ördükten sonra geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ardından ön yüzde tekrar modelin 2. 3. 4. 5. 10. 17. sırası diye devam edeceğiz. Bu aşamada kafası karışanlar yine ilk modeli yaptığımız sıralamalara gelerek ikinci modeli de yapabilirler. Zaten her sırada 1. 2. 3. diye özellikle belirttim. İkinci modeli de bitirdikten sonra hanımlar yine bu kenara yeşil ipimizle 17 sıradan oluşan ikinci model bittikten sonra bu kenara yeşil ipimizle bir diş haroşamızı örelim gelelim. Ardından diğer taraftaki kalplerimizi yapacağız. Diğer taraftaki kalpler bu ilk bölüme göre tersten gidecek, kalp yönleri eşit olsun diye bu şekilde kurdum. Sonrasında bu kalpleri hanımlar birlikte yapacağız. Evet hanımlar, 17 sıradan oluşan ikinci modelimi de yaptım geldim. Buraya bir diş yeşil ipimle haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin şu diğer kenarındaki kalbe geçeceğiz. Bu kalbimiz hanımlar bakın şu uç tarafından başlamıştık. Buraya geçtiğimizde de bitiş yerinden başlangıç yerimiz. Bitiş yeri başlangıç yeri oluyor. Hani dediğim gibi birbirine paralel dursun diye
Modelimiz bu şekilde yaptım. Şimdi buradaki kalp yine aynı şekilde 7 sıradan oluşuyor. Bunu da sizlere şöyle göstereyim hanımlar. Kalbimizi bu birinci sıramız. Kenara 7 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7 yeşilden sonra şu alttan beyaz ipimi şu çaprazlamasına aldım aynı ipi. Buraya 2 beyaz. Ortaya 3 tane yeşil. Tekrar 2 tane beyaz. Yanına 2 tane yeşil örüyorum ve kalan 6 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Ön yüzde kalbimizin birinci sırasını bu şekilde yaptık. Hani burada kalbimizin bittiği yerde burada başlamış oluyor. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde ikinci sıradayız. 6 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beyazımı aldım. 4 beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ortaya bir tane yeşil. Tekrar 4 tane beyaz. 2, 3, 4. 2 tane yeşil örüyorum. Ve kalan 5 ilmeğimi yine beyaz ipim ile örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde yaptık. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda yine 6 tane yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çaprazlamasına beyazımı aldım. 9 ilmek beyaz örüyorum şimdi. 1, 2, 3, şu dördüncü, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki 2 yeşilimi yine yeşil ipimle örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi yine beyaz ile haroşa örüyorum. 3. sıramız bu şekildeydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzde ve modelde 4. sıradayız. 7 ilmek yeşil örüyorum buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle çaprazlamasına yine beyazımı aldım. 7 tane de beyaz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeşilimi alıyorum. Yanına 2 ilmek yeşil. Ve tekrar beyazı aldım. Kalan 6 ilmeğimizi de beyaz ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 5. sıradayız. Kenara 8 ilmek yeşil örerek başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 yeşilden sonra beyazımı alıyorum. 5 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane yeşil öreceğim. Şu bir, şu da ikinci yeşilim. Kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizin 5. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Tekrar hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve 6. sıradayız. Bu sıramızda 9 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beyazımı aldım. Ortaya 3 beyaz. Tekrardan yeşilimi aldım. 2 yeşil ve kalan 8 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzde ve modelde 7. yani sonuncu sıradayız. Bu sıramızda kenara 10 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Bu defa buraya 4 tane yeşil öreceğim hanımlar. Şu beyaz olan bölüm bu defa sola doğru kayacak şu bölüm. 4 tane yeşil örüyorum. En son modelde farklı olacak. Bu 3. modelin sonunda.
Ve kalan hanımlar buradaki ilmeklerimi de beyaz ipim ile örüyorum. Bu şekilde modelin son sırasını yaptık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde ikinci modeli başlatacağız. İlk modelimize başlarken 7 ilmek yeşil örmüştük. 2 beyaz örmüştük. Ortaya 3 yeşil. Tekrar 2 beyaz. Yanına 2 yeşil ve sona 6 tane beyaz örmüştük. Aynı işlemi burada da devam ettireceğiz. 7 sıradan oluşan, bakın hemen şurada göstereyim, İkinci modelimizi yapacağız. Hemen ikinci model biter bitmez aynı şekilde üçüncü modeli yapacağız. Bu defa üçüncü modelin sonuncu sırasında hanımlar, bakın burada ilk modele başlarken farklılık vardı. Burada da yine aynı işlem geçerli. Şimdi burada ikinci modeli tamamlayalım. Üçüncü modele geçelim. Üçüncü modelin 7. yani sonuncu sırasına kadar yapın hanımlar. Burada buluşalım. Bu son sırayı birlikte yapalım. Yine videonun ön bölümlerinde de dediğim gibi ilk modeli birlikte yaptık. Zaten sıralamaları tek tek verdim. Kafası karışanlar bu bölümde videoyu bir tık geri bir bölüm geri alarak ikinci ve üçüncü modeli de rahatlıkla yapabilirler. Şimdi patiğimizin bu bölümünü hanımlar söylediğim yere kadar örelim gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin diğer kenarına da yine desenimi yaptım. Dediğim gibi sonuncu kalbimin son sırasını birlikte yapalım demiştim. Şimdi burada küçük bir fark var. Bu nedenle birlikte yapacağız. Bu bölümde kenara 10 ilmek yeşil örüyorum. Şu ikinci yeşilim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Normalde model geçişlerinde beyazdan sonra 4 yeşil örüyorduk. Buraya 2 tane yeşil öreceğiz. Diğer uçta da hani bu şekilde bir işlem yapmıştık ilk başlangıcında. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. 2 yeşilden sonra tekrar beyazımı aldım. Kalan ilmeklerimin tamamını yine beyaz ipim ile örüyorum. Yani 9 ilmeğimi. Bu şekilde. Son modeli de böyle yaptık. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Kalp desenimizi bitirdik. Şimdi buraya en son yeşil ipimizle bir diş haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını haroşa örelim. Arka yüzde de yine ilmekleri haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım hanımlar. Bu aşamada şu beyaz ipi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü artık patiğin devamında tamamen renkli ipimizi kullanacağız. Şimdi bir diş haroşamızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi artık buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye bu şekilde gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. Hepsini keseceğiz. Sonra taban bölüme geçiş yapacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Şu kenarımız sağlam olsun, sökülmesin diye şuraya da şöyle 2 tane bir zincir attım. İpimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi patiğimizin taban bölümünü yapacağız. Taban bölümü için hanımlar şöyle bir tık daha uzun 2 şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Şöyle baktığımızda şu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Kenar ilmek yerlerine girerek. Bakın şurada ilk kenar ilmek yerine V şeklinde kenar ilmek yerleri var. İlkine girerek şöyle ilmeğimi çıkarıyorum, ilk ilmeğimi. Sonra sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra şuraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5. 6, 7, 8. Bu şekilde ilmekleri çıkaracağız. Diğer kenara kadar, bakın şu tabandaki şu diğer kenara kadar aynı şekilde ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Buradan buraya toplamda ben 82 tane ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi bu şekilde çıkaralım gelelim.
Evet hanımlar, diğer uca kadar 82 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Yine haroşaya devam edeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine haroşa olarak, yani düz olarak öreceğim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı örmeye geçeceğiz hanımlar. Öncelikle 82 ilmeğimiz vardı. Burun kısmına 8 ilmek ile başlayacağız. 82'den 8 ilmek çıkarınca geriye 74 ilmeğimiz kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 37'şer ilmek düşüyor. Öncelikle ön yüzdeyim. Bu kenardaki ilk 37 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 37 ilmek. Şu anda 4 ilmek oldu. 5, 6. Bu şekilde buraya 37 ilmek örelim gelelim. 37 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmı için ortaya 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımız anda burada da 37 kalıyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 8 ilmeğimi tekrar örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Burunu ayırdığımız 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa yaptık. Şimdi bu orta bölümde, yani taban bölümde 14 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmekler alacağız. İpimiz karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 8 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Bakın burun kısmında oval bir görüntü oluşuyor böylece. Ayak anatomisine uygun oluyor. Tekrar döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 etti. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de yandan alarak örüyorum. Ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Artık 14 ilmek ile taban kesimine başlayacağız hanımlar. Gördüğünüz gibi burası çok muntazam oluyor bu şekilde yapınca. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burada 14 ilmek var. 13'ünü öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. 13 ilmek öreceğim. 14'te kesimi yapacağım. Artık tabanımızı bu şekilde öreceğiz hanımlar. 13 ilmek öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. Bakın burada 3, 6, 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Tabanımız 14 ilmek üzerinden bu şekilde kesilecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 14 ilmek olarak sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek olarak ördüm ve geldim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. İpim karşıda yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Burada hanımlar son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde ilmek kestiğim için 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen şuralarda bakın kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine giriyorum ve bir adet ilmek çıkarttım. Böylece tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de bir arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum. Ön yüze çıkaracağım. Öyle daha kolayıma gidiyor. Hemen burada da bakın ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar burada da yine 14 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeği keseceğim ve bir diğer kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işleme devam edeceğim. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şimdi geri dönüyorum. Ve sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum hanımlar. Bir diğer kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Bu şekilde bir son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar aynı işleme devam edeceğiz. Arka bölümü bu şekilde yapacağız. Şimdi patiğimizin arkasını sizlere anlattığım gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum bu şekilde. Şurada da ipimiz vardı, onun ucunda kesim yaparken gizleyeceğim. Şöyle atlatarak getiriyorum. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa tığ ile de şöyle yapıyoruz hanımlar. Bakın tığımı aldım. İlmeklerimi ikişer ikişer tığım ile topluyorum. Kesimi tığ ile böyle yapıyoruz. Hatta şişe göre daha kolay da oluyor böyle. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak burayı şöyle düzledim. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım patiğime. Yeşil ipimle boğaz tarafı böyle daha değerli, toplu, düzgün görünsün diye. Şimdi yapılışını hemen anlatacağım. Öncelikle ipimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği birden topluyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Kenar oyamı bu şekilde yapıyorum hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de oradan çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Kenar oyamız bu şekilde yapılacak. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son şuraya bir tane de zincirimi çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Sonra patiğimize bir bütün olarak bakalım birlikte. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde hanımlar, patiğimizin iç bölümünde ne kadar ipimiz varsa hepsini böyle gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle ipimi gizledim. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın patiğimizin duruşu bu. Haroşa örgü olduğu için şöyle gayet esnek, ayağı saran bir model gösteriyorum bu şekilde. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel, şık bir patik oldu. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de oldukça uygun bir model. Ben çok beğenerek yaptım, çok severek yaptım. Sizler de umarım patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde.
Gördüğünüz üzere çok muntazam, güzel, şık bir patik oldu. Çeyize de uygun. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.